Merhaba sevgili anne babalar. Hafta hafta gebelik video serimize hoş geldiniz. Yolu yarıladınız. Sizleri bu hususta takdir ediyorum. Belki de her hafta benim videolarımla bu haftaya kadar geldiniz. Aranızda cidden böyle anne adayları varsa yorumlara yazsın lütfen. Nasıl bir eğitim video serisi bu? Bütün videoları izleyip bu haftaya gelmeniz benim için gurur duyulacak bir şey. Bazılarınızla birkaç haftadır, bazılarınızla bu haftada tanıştık. Merak etmeyin. Çok detaylı bir eğitim video serimiz var. Umarım çoğunuz beğenecektir. Lafı uzatmadan konuya girelim. Bu hafta 20. hafta. 20. haftaya hoş geldiniz öncelikle. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Bebekte ne gibi değişiklikler var? Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Hamileliğin 20. haftasında bebeğin boyu 17 ila 19 santim, orta boyda bir muz kadardır. Ağırlığı yaklaşık 300 gramdır. Bebeğiniz karnınızda büyürken onun gelişim sürecini merak ettiğinizi biliyorum. O yüzden detaylı bir şekilde bebeğinizin gelişimini sizler için anlatıyorum. 20 haftalık gebelikte bebeğiniz olgunlaşmaya devam ediyor. Bebeğinizin tırnakları, kaşları çıkmaya başladı. Daha önce çıkmaya başlayan saçları büyümeye devam ediyor. 20 haftalık bebek yutkunmaya ve solunum çalışmalarına devam ediyor. 20 haftalık anne karnındaki bebek ağzını düzenli olarak açıp kapayabilir. Dil çıkarma hareketi yapabilir. Bağırsaklarında mekoyum adı verilen siyah kaka birikmeye devam ediyor. Bu kakayı doğumdan sonra dışarıya çıkaracak bebek. Gebeliğin 20. haftasında kız bebeklerinin rahmi gelişmeye, erkek bebeklerin ise testisleri karın bölgesinden aşağı doğru inmeye başlıyor. Testislerin torbalarına tam olarak inmesi birkaç ay sürecek. Bebeğiniz zamanının bir kısmını uyuyarak geçirir. Uykusu 20 dakika ile 2 saat arasında sürebilir. Gözlerini sağa sola hareket ettirebilse bile göz kapakları hala kapalıdır. Gebelik 20. haftada bebeğin cildinde ince yağ tabakaları oluşmaya başladığı için cildi kalınlaşıyor. Dolayısıyla kilo almaya devam ediyor. 20. hafta gebelikte bebeğin cilt yüzeyi lanuga adı verilen ince tüy tabakası ile kaplıdır. Bu tüy tabakası 36 haftadan sonra kaybolmaya başlar. Doğumdan sonra çok azı kalır. Bu kalan tüyler ise birkaç ay içinde dökülecektir. Cilt yüzeyinde zamanla azalacak olan vernix-K-oz tabakası geçen hafta oluşmaya başlamıştı. 20. gebelik haftasında da miktarı artmaya devam ediyor. Bu yağlı yapının içerisinde 40 ila 50 çeşit protein bulunur. Vernix tabakası anne karnındayken ve doğum sonrasındaki günlerde bebeği çeşitli enfeksiyonlara karşı korur. Ayrıca bebeğin cildini amniyon sıvısının asitli etkisinden koruma görevi de vardır. Cildin üzerinde sıvanmış gibi duran bu koyu kıvamlı yağlı yapı aynı zamanda doğum sırasında bebeğin doğum kanalından geçişini kolaylaştıracaktır. Hamilelikte 20. haftada sinir hücreleri geliştikçe beyinle duyular arasındaki bağlantıların sayısı gittikçe gelişir ve artar. Bu bağlantıyı sağlayan yapı ise vücudun her yerindeki sinirleri kaplayan ve izole eden yağlı bir madde olan miyelindir. Bu haftada bebek bir yetişkin kadar sinir hücresine sahiptir. Sinir hücreleri geliştikçe bebek vücudunu kontrol edebilecek duruma gelecektir. 20. hafta gebelikte bebeğin tat alma duyusu acı ve tatlıyı hissedecek kadar gelişmiştir. Tabi o şimdilik sadece amniyon sıvısının tadını alabiliyor. Birkaç haftadır bebeğiniz sesleri duyabiliyor. Kalp atış sesinizi, bağırsaklarınızdan ve midenizden gelen sesleri duyabilecektir. Dışarıdan gelen sesleri de duyduğu için ona klasik müzik tarzı yumuşak müzikler dinletebilirsiniz. Veyahut da Kur'an-ı Kerim dinletebilirsiniz. Kalp ritmi dışarıdan gelen seslere değişik tepkiler verebilir. Bebeğin içinde büyüdüğü amniyon sıvısı son 8 haftada 10 katına çıkarak 20. hafta sonunda 320 mililitreye ulaştı. 20 haftalık gebelik ultrason görüntülerinde bebeğin başının tüm vücut uzunluğunun 1/3'ünden azını oluşturduğunu görebilirsiniz. Bu hafta ultrasonda kalp atış sesleri daha da güçlü duyulur. 20 haftalık bebek ultrason görüntülerinde hala cılız görünümlüdür. Giderek yağlanacağını düşünecek olursak sevimli tombul bir bebek haline gelmesine haftalar var. Sertleşmeye ve gelişmeye devam eden kemikler 20 haftalık bebek ultrason görüntüsünde artık çok daha parlak görünürler. 20 haftalık ultrason görüntülerinde
dönemde bebeğinizin dil çıkarma hareketi yaptığını, parmağını emdiğini, kol ve bacaklarını hareket ettirdiğini görebilirsiniz. Veya belki de mışıl mışıl uyuduğunu görebilirsiniz. 20 haftalık renkli ultrason görüntülerinde bebeğinizin yüzünü kime benzediğine dair yorum yapacak kadar net görebilirsiniz. Hamilelikte 20. hafta muayenesinde ultrasonda rahminiz biraz alt kısımda görünebilir. Bu konuda endişelenmeyin. Rahim hamilelik boyunca hem yukarı hem aşağı doğru büyür. Plasentanın ise bu hafta aşağıya yakın olmaması beklenir. Eğer 20. hafta kontrolünde aşağıya yakınsa doktor 32. haftada plasentanın yerini tekrar kontrol edecektir. 20. haftada bebek hareketleri gittikçe hızlanıyor. Vücudunu esnetmeye, kollarıyla yumruk atmaya, küçük tekmelerine ve taklaları atmaya devam edecektir. Vücudunu kullanabilme yeteneği geliştikçe muhtemelen bu yeni keşiflerinden de keyif alıyordur. Hala hissetmediyseniz birkaç hafta içinde bu minik ve hızlı hareketleri hissetmeye hazır olun. En çok merak edilen sorulardan biri 20 hafta kaç ay eder? Artık 5. hamilelik ayının içindesiniz. 20 haftalık gebelikte anne karnı giderek büyüyor. Her geçen gün hamile olduğunuzu daha iyi anlayacak. Hamilelikte göbeğinizi gören kişilerin yüzündeki gülümsemeler ve bebeğinizin tekmeleri ile anne olduğunuzu fark ediyorsunuz. Ayrıca bu dönemde saçınızda ve tırnaklarınızda da değişiklikler olabilir. Saçınız ve vücudunuzun geri kalan bölümlerindeki tüyler çok daha hızlı uzamaya başlamış. Tırnaklarınız ise normalde hiç olmadığı kadar güçlenmiş olabilir. Bunun için de tabii ki teşekkür etmeniz gereken adres hamilelik hormonlarınızdır. Şimdiye kadar yaklaşık 5 kilo almış olmanız normal. Bundan sonraki haftalarda tahmini olarak haftada 500 gram alarak hamileliğinize devam edeceksiniz. Eğer hamile kaldığınızda normal olmanız gereken kilonun altında, yani zayıfsanız ilerleyen dönemde birkaç kilo fazladan almanız sorun yaratmayacaktır. Ama hamile kaldığınızda fazla kiloları olan bir insansanız ilerleyen günlerde mümkün olduğunca az kilo almaya çalışmalısınız. 20 haftalık gebelikte rahminiz büyük ihtimalle göbek hizasına çıkmıştır. Bel çukurunuz azalmaya başlar, sırt ve bel ağrılarınız devam edebilir. 20. gebelik haftasında kasık ağrılarınız artarak devam edebilir. Kalça ve karın bölgenize de vurulabilen keskin ağrılar rahmin büyüdükçe karındaki bağ ve kasları germesinden kaynaklanır. Peki 20 haftalık gebelikte kaç kilo alınmalı? 20. haftanın sonunda 5 ila 6 kilo almalısınız. İştahınız arttıysa frenleme zamanınız geldi demektir. Aksi halde gebeliği fazla kilo ile sonlandırma ihtimaliniz olabilir. Fazla kilo hem sağlıklı bir durum değildir hem de doğumdan sonra bedenin toparlanması ve sıkılaşması açısından dezavantajlıdır. Eğer her şey yolundaysa tatil planı yapmanızda bir sakınca yoktur. Tatil her zaman olduğu gibi hamilelik döneminde de çiftlere çok iyi gelebilir. Ancak hamilelikte yolculuk yaparken bazı noktalara dikkat etmenizde yarar var. Uzun yolculuklarınızdan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Otomobille seyahatinizde 2 saatte bir mola vermelisiniz. Molalar sırasında yürüyüş yapabilir veya bacaklarınızı uzatıp gelebilirsiniz. Uçakla seyahat yapacaksanız ve yolculuğunuz uzun sürecekse doktorunuzun önerilerini sorun. Havayolu şirketleri 36 haftadan sonra seyahate onay vermezler. Bazı havayolu şirketleri belli bir haftadan sonra doktor onayına ihtiyaç duyarlar. Bilet aldığınız havayolu şirketine bu ayrıntıyı mutlaka sormalısınız. Dönüş için de rapor isteyip istemediklerini öğrenmelisiniz. Yolculuktan önce ve yolculuk sırasında midenizi bulandıracak yiyecekler yememelisiniz. Aşırı miktarda yolculuklarda beslenmemelisiniz. Yanınızda kan şekerinizi dengeleyecek ve midenizi bastıracak leblebi, kuru meyve, çiğ fındık, ceviz, badem gibi yiyecekler bulundurabilirsiniz. Tatil yapacağınız yerdeki en yakın sağlık kuruluşunun ismini ve yerini öğrenmelisiniz. 20. haftayı da geride bıraktık. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hemen şuradan abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.